Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sadece 2 yemek kaşığı irmikle öyle güzel bir taş kadayıf tarifi hazırladım ki dışı çıtır çıtır ve içi yumuşacık. Evet, fazla da kıymetli vaktinizi almak istemiyorum. Tarifime geçmek istiyorum. Buyurun hep birlikte tarifimizin yapılışına geçelim. Tenceremin içine 2 su bardağı şekerimi ilave ediyorum. Üzerine 2,5 su bardağı da su ilave ediyorum. Ve şekerimin erimesi için 1-2 dakika kadar karıştıracağım. Evet, yeterince karıştırdım. Şimdi ocağımın üzerine alacağım ve orta ateşte kaynamaya bırakacağım. Kaynamaya başlayınca 2-3 damla limon ilave edip 10 dakika kaynattıktan sonra da şerbetimi alıp tamamen soğumaya bırakacağım. Evet, şerbetimiz hazır. Şimdi taş kadayıfımızın hamurunu hazırlayalım. Kabımın içine 1 bardak süt ilave ediyorum. 1 bardak da su ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı irmik ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı da kuru maya ilave ediyorum. Ve kabımın içine almış olduğum malzemelerimi bir karıştırıyorum unumu almadan önce. Bu kadar karıştırdığım yeterli. Burada da 2 bardak unum var. Böyle kontrollü bir şekilde ilave edeceğim. Unumu sizler de kontrollü bir şekilde ilave edin. Şimdi yine tekrardan karıştırmaya devam ediyorum. Pürüzsüz hale gelinceye kadar. Unumun hepsini ilave ediyorum çünkü hepsini alacak. Şimdi pürüzsüz hale gelinceye kadar tel çırpacağımla çırpacağım. Pürüzsüz hale gelinceye kadar çırptım. Şimdi tavamı ocağımın üzerine alacağım ve taş kadayıfımın hamurunu pişireceğim. Evet, tavam ısındı. Şimdi hemen böyle bir hamurumu karıştırıyorum ve sonra 1 yemek kaşığı olacak şekilde ilave ediyorum. Böyle yüzeyden de hamurumuzu dağıtalım. Böyle kaşığınızın ucuyla hamurunuzu dağıtın yüzeyden dibe inmeden. Böyle bu şekilde. Şimdi göz göz oluncaya kadar pişsin. Hemen bunu da belirteyim. Yüksek ateşte değil, orta ateşte pişireceğiz hamurumuzu. Hemen böyle bir kontrol etmek istiyorum. Evet, pişmiş. Hemen böyle çıkartıyorum. Hemen şöyle altını da göstereyim. Bu şekilde kızaracak. Şimdi yine bir hamurumu karıştırıyorum ve ilave ediyorum. Ve yine kaşığımın ucuyla bu şekilde dağıtıyorum. Hemen bir kontrol ediyorum ve çıkartacağım. Evet, tamam, yeterli, bu kadar pişti, çıkartıyorum. Hamurumuzun çok pişmesine gerek yok arkadaşlar. Üzeri böyle göz göz olunca hemen çıkardım.
Şimdi hepsini sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitireceğim. Evet, hepsini pişirdim ve bitirdim. Burada böyle 150 gram cevizim var. Robottan geçirdiğim arkadaşlar. Öyle un haline gelinceye kadar geçirmedim. Gördüğünüz gibi birazcık iri olacak şekilde bıraktım. Çünkü bu tatlıda birazcık iri ceviz güzel oluyor. Bunu da belirtmiş olayım. Şimdi hemen böyle bir tatlı kaşığı cevizimden ilave ediyorum ve ağzını kapatıyorum. Böyle bu şekilde. Böyle sıkı olacak şekilde kapatalım ki açılmasın. Şimdi yan tarafa alıyorum. Yine bir tatlı kaşığı cevizimden ilave ediyorum içine ve ağzını aynısı gibi kapatıyorum. Hemen bunu da belirteyim arkadaşlar. Eğer tarçın seviyorsanız cevizinizin içine bir tatlı kaşığı da tarçın ilave edip karıştırıp o şekilde de kullanabilirsiniz. Benim ailem sevmediği için ben tarçın kullanmadım. Sizler seviyorsanız kullanın. Tarçınla da çok güzel oluyor. Şimdi hepsini sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitireceğim. Hepsini yapıp bitirdim. Şimdi tavamın içine 2 bardak yağ alacağım ve kızartmaya başlayacağım. Şimdi yağım birazcık ısınsın. Isındıktan sonra katıp kızartacağım. Yağım ısındı. Şimdi ilave edip kızartıyorum. Şimdi altı iyice kızarsın, sonra üstünü altına çevireceğim. Şimdi hemen böyle bir kontrol ediyorum. Kızarmışsa çevireceğim. Evet, istediğim gibi kızarmış. Şimdi hemen çeviriyorum. Evet, çevirdiğim tarafı da kızardı. Şimdi hemen böyle şerbetimin içine ilave ediyorum. Ben bunlar biraz daha kızarsın. Kızarmamış. Hemen böyle çeviriyorum. Hemen bunu da belirteyim arkadaşlar. Tatlımızı şerbetimizin içine aldığımızda böyle üzerine bastıralım ki şerbetini her tarafı eşit bir şekilde çeksin. Hemen kızaran tatlılarımı da çıkartıp şerbetimin içine alıyorum. Ve tekrardan ilave edip kızartıyorum. Şimdi bu katmış olduğum tatlılarım kızarana kadar şerbetimin içindeki tatlımı çıkarmayacağım. Şerbetini iyice çekmesi için. Şimdi hepsini sizlere gösterdiğim gibi kızartıp şerbetime ilave edeceğim ve sonlandıracağım. Evet, tatlım hazır. Şimdi üzerine Antep fıstığı ile süsleyip iç dokusuna geçeceğim. Yani çok güzel bir tatlı oldu arkadaşlar. Kesinlikle hepinizin yapmasını tavsiye ederim. Hem de o kadar kolay ki sadece 10 dakikada hazırlayabileceğiniz bir tatlı tarifi. Hemen böyle bir tanesini alıyorum ve iç dokusuna geçiyorum. Hemen şöyle içini de göstereyim. Yani dışarıdaki aldığımızdan asla bir farkı olmayan ve
Hatta lezzet olarak daha güzel olduğunu da söyleyebilirim arkadaşlar. Çünkü daha önceden denemediğim ve beğenmediğim hiçbir tarifimi siz değerli takipçilerimle paylaşmıyorum. Bundan da emin olabilirsiniz. Hemen şöyle parmak uçlarımla da bastırmak istiyorum. Şerbetini de içine iyice çektiğini görün diye. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Asla da dışarıdan almayın pahalı pahalı. Sadece 10 dakikada hazırlayıp doya doya yiyebilirsiniz. Kesinlikle. Evet, bugünkü tarifim de buraya kadardı. Sizler böyle tarifimin son dakikalarını izlerken ben de sizlere yavaş yavaş veda edeyim. Tarifimle alakalı aklınıza takılan sorularınız olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadar hızlı cevap vermeye çalışıyorum. Ve beni buraya kadar da izlediyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz bir tıkla ücretsiz bir şekilde abone olup bildirim tuşlarınızı açarsanız bundan sonraki gelecekteki bütün tariflerimden de haberdar olursunuz. Ve tariflerimi beğeniyorsanız da sosyal medyalarınızda ve sevdiklerinizle de paylaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.